Türk futbol tarihinin en parlak zaferlerinden birini yeniden yaşayacağız. Galatasaray'ın UEFA Süper Kupası'nı kazanması. Unutmayın, Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanan ilk Türk takımıydı ve bu başarısı onu o gün Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile zorlu bir mücadeleye taşıdı. O sezonun başında Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim kulüpten ayrıldı. Yerine Mircea Lucescu geldi ve transfer döneminde Galatasaray golcü olarak dikkatleri üzerine çeken Mario Jardel'i transfer etti. Mario Jardel kimdi? Brezilyalı golcü özellikle Avrupa'da dikkat çeken bir gol makinesi olarak tanınıyordu. Portekiz Ligi'nde gösterdiği performans onu pek çok kulübün radarına sokmuştu. 99-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e attığı 3 gol hafızalarda yerini koruyordu. 2000 yılı Süper Kupa finali teknik olarak ayrı bir öneme sahipti. Önceki yıllarda Süper Kupa karşılaşmaları Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Kupa Galipleri Kupası şampiyonu arasında yapılırdı. Ancak Kupa Galipleri Kupası'nın kaldırılmasıyla yeni düzenleme devreye girdi. Bu maç ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Kupası şampiyonu arasında oynanan Süper Kupa finali oldu. Bu yapı değişikliğiyle birlikte Süper Kupa adeta kupaların kupası oldu. Yani iki büyük Avrupa Kupası'nın şampiyonları karşı karşıya geliyor, en üst düzey şampiyonun da şampiyonla yüzleşmesi anlamını taşıyordu. Yani burada kazanan sadece bir kupa değil, Şampiyonlar Şampiyonu unvanını da almaktaydı. Şimdi gelin iki kulübün kadrolarına bir göz atalım. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanan klasik ilk 11'inden bir değişiklikle sahaya çıktı. Mario Jardel. Real Madrid ise dönemin en iyi kadrosuyla maça çıktı. Yeni transfer Luis Figo'dan çok şey bekleniyordu. Daha sonra ülkemizde de formayı giyecek olan Roberto Carlos ve Guti prime dönemindeydi. Kalede Iker Casillas ve forvette efsane golcüleri Raul. Galatasaray'ın o dönemdeki başkanı Faruk Süren, final öncesi düzenlenen yemekte Real Madrid başkanı Florentino Perez'e şunları söylemişti. Biz açız ve hırslıyız. Bu kupayı alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Süren bu sözlerle Galatasaray'ın kupayı kazanma azmini ve inancını ifade etmiş ve Perez'e bir nevi meydan okumuştu. Real Madrid kulüp başkanı da dikkat çekici bir cümle sarf etmişti. Bizim müzemizde bir tek bu kupa yok. Bu ifade Real Madrid'in maça verdiği önemi gösteriyordu. Çünkü o kupayı almak kulübün eksik rafını tamamlamak için bir prestij meselesiydi. Faruk Süren'in Real Madrid başkanına verdiği cevap ise kusura bakmayın, kupanın uçaktaki koltuğunu satın aldık. Onu Türkiye'ye götüreceği şeklinde olmuştu. Bu sözler Galatasaray takımının kupayı kazanma konusundaki kararlılığını ve esprili bir özgüvenini yansıtmaktaydı. Ve maç başladı. Maç son derece çekişmeli ve gergin anlara sahne oldu. Maçın ilk yarısında Galatasaray beklenenin aksine cesur ve organize bir oyun sergiledi. İlk yarının sonlarına doğru orta yuvarlakta topu alan Hakan Ünsal, Okan Buruk'a pas verdi. Ceza yayına yakın bölümde topu alan Okan, meşin yuvarlağa ceza sahasına doğru hareketlenen Hakan Ünsal'ın koşu yolunu aktardı. Hakan topa dokunduğu anda Ivan Campo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Günter Benkö tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Jardel durumu 1-0'a getiren golü attı. İkinci yarı Figo ve Raul ile baskısını artıran Real Madrid 79. dakikada çok ama çok tartışılacak bir pozisyonda penaltı kazandı. Raul penaltıyı gole çevirince durum 1-1'e geldi. Kalan dakikalardaki karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince maç uzatmaya gitti ve o dönem uygulanan altın gol kuralı 103. dakikada Galatasaray'a Süper Kupayı getirdi. Fatih Akyel sağ kanattan topla hızla ilerledi ve ceza sahasına doğru sert bir orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Altı pasın hemen önünde tek vuruş ustası Jardel vardı ve topa gelişine öyle vurdu ki Casillas kıpırdayamadı bile. Bu gol maçı bitirdi, kupa Galatasaray'ın oldu. O unutulmaz gece böyle geçti. Galatasaray sadece bir maç kazanmadı. Avrupa'ya gücünü, karakterini ve tarihini gösterdi. Eğer bu anlatımı beğendiysen videoyu bir beğeni bırakmayı unutma. Ve henüz değilsen abonelik tuşuna bas. Çünkü daha nice zaferler, hikayeler ve unutulmaz maçları birlikte paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aslanlar gibi devam.